Merhaba canlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine fincanımızın anlattığı gizemli yolculuğu birlikte çıkıyoruz. Unutmayın, kahve falı sadece bir eğlence ve sezgi yorumudur. En doğru olanı her zaman kalbinizin sesidir. Şimdi fincanınızı elinize alın. Derin bir nefes verin ve kendinizi bu anın büyüsüne bırakın. Bakalım fincanınız size hangi haberleri, hangi kısmetleri, hangi yolları ve hangi sürprizleri fısıldıyor. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yüklediğim yeni fal yorumlarından anında haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız gelin fincanın sırlarını birlikte keşfedelim. Haydi falımıza başlayalım. Canım fincanını uzun uzun inceledim. İlk dikkatime çeken şey fincanın ağız kısmındaki açıklıklar oldu. Bu bana şunu söylüyor. Son zamanlarda içinde biriken sıkıntılar var ama bunların kapısı artık açılmış. Sanki uzun zamandır beklediğim bir konu yavaş yavaş çözüme ulaşacak. Sen bazen neden hep ben bekliyorum diye içinden geçiriyorsun. İşte fincan da bunu doğruluyor. Ama bekleyişin sonu görünüyor. Şu üst kısmında görüyorsunuz. Şurada çevireyim. Büyük bir kuş figürü var. Kuş her zaman haber demektir. Çok uzak olmayan bir yerden gelecek sevindirici bir haber görüyorum. Bir haber telefonla da gelebilir, mesajla da gelebilir. Beklediğin biri varsa onunla ilgili bir gelişme yaşayacaksın. Ortadaki koyu lekeye dikkat ettim. Bu leke bana seni uzaktan izleyen bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi seni düşünüyor ama gururundan kolay kolay adım atamıyor. Kalbinde sana karşı kırgınlık değil, seni düşünüyor ama gururundan kolay kolay adım atamıyor. Seni düşünüyor ama kırgınlık değil, çekingenlik var. Bir konuşma olacak. Bu konuşma birçok yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracak. Sağ taraftaki çizgiler merdiven gibi yükseliyor. Merdiven başarı, yükseliş ve emeklerin karşılığını almak demektir. Özellikle iş, eğitim ya da maddi konularda önümüzdeki birkaç ay içinde güzel gelişmeler yaşayacaksın. Eline beklemediğin bir para da geçebilir. Fincanın dibi oldukça koyu ama çevresi aydınlık. Bu çok önemli bir işaret. Son zamanlarda zihnini yoran bir mesele var. Bunu sürekli düşünüyorsun ancak koyuluğun çevresindeki beyazlıklar bu sıkıntının tamamen dağılacağını söylüyor. Bu kalp şekli de şurada bir kalp şekli görüyorum. Bu kalp ikiye ayrılmış gibi ama tekrar birleşiyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki mesafe kapanacak. Bekarsan yeni tanışacağın kişinin ilk harfi A, M, S, E ya da K olabilir. İlk başta sıradan biri gibi görünecek ama zamanla hayatında önemli bir yeri sahip olacak. Tabakta kalan telvenin yoğunluğu kısmetinin evine doğru aktığını gösteriyor. Eve gelecek misafirler, güzel sohbetler ve bereketli günler görünüyor. Hanenin içinde bir kutlama ya da sevindirici bir gelişme olabilir. Bir yol da çıkmış. Bu yol kısa ama hayırlı. Yakın zamanda şehir dışına kısa bir ziyaret ya da ani bir davet alabilirsin. Bu yol sana hem moral hem de yeni bir fırsatlar getirecek. Biraz nazar da görünüyor. Özellikle son zamanlarda seni kıskanan iki kişi var. Çok göz önünde olmamaya ve her planını herkesle paylaşmamaya dikkat et. Nazarın etkisi dağılıyor ama yine de tedbirli olmanda fayda var. Dilek kapın açık görünüyor. İki dileğim var gibi hissettim. Biri çok kısa zamanda gerçekleşecek, diğeri ise biraz sabır istiyor ama onun da sonu aydınlık. Son olarak sana fincanın söylediği cümleyi ileteyim.
Artık geçmişinin yükünü bırak. Önünde açılan kapılar arkadan. Son olarak sana fincanın söylediği cümleyi ileteyim. Artık geçmişin yükünü bırak. Önünde açılan kapılar arkadan kapanan kapılardan çok daha büyük olacak. Kalbine korkular değil umut yönelsin. Çünkü kısmetin sana doğru yürümeye başlamış. Falın genel enerjisi oldukça olumlu. Sıkıntıların ardından gelecek güzel haberler, maddi rahatlama, gönül işlerinde hareketlenme ve yeni başlangıçlar öne çıkıyor. Önümüzdeki 40 gün fincanına göre senin için önemli değişmelerin yaşanacağı bir dönem olarak görünüyor. Allah gönlüne göre versin. Falın hayırlı olsun. Şimdi şu fincanın ağız kısmına baktığımda burada yukarı doğru uzanan beyaz yollar var. Bu yollar kapanmış değil. Yani kaderin önünde açık kapılar var. Son birkaç aydır yaşadığın durgunluk artık bitmeye başlıyor. Önümüzdeki süreçte peş peşe gelişmeler yaşayacaksın. Bakın şurada kuş figürü görüyorum. Kuş her zaman haberdir ama sıradan bir haber değil. Beklediğin bir telefon, bir mesaj ya da uzun zamandır konuşmadığın biri yeniden karşına çıkacak. O kişi seni unutamamış, gururu yüzünden sessiz durmuş ama içinde sana söylemek istediği çok şey var. Bir kadın silüeti de görüyorum. Bu kadın seni kıskanıyor, gülüyor, konuşuyor ama içten içe senin hayatındaki güzellikleri çekemiyor. Onun nazarı biraz işlemiş. Bu yüzden son zamanlarda işlerin ağır ilerlemiş olabilir. Şimdi fincanın tam ortasına bakıyorum. Kocaman bir dağ çıkmış. Dağ büyük engelleri temsil eder. Ama dikkat edersen dağın zirvesi aydınlık. Bu da bana diyor ki büyük sandığın sorun aslında çözülmeye başlamış. Biraz daha sabır istiyor. Şurada balık görüyorum. Balık berekettir. Beklenmedik bir para girişi olabilir. Prim, ek gelir, borç tahsili ya da güzel bir kazanç kapısı açılıyor. Maddi anlamda rahatlama yaşayacaksın. Şurada kalp de görüyorsunuz. Ama bu kalbin yanında ince bir çizgi görüyorum. Bu ayrılık değil, araya giren mesafe ya da yanlış anlaşılma. Eğer hayatında biri varsa konuşularak çözülecek. Bekarsan yeni biriyle tanışacaksın. İlk harfleri bana A, M, E, S, K ve Y gibi geliyor. Şimdi fincanın dibine baktığımda dibi koyu ama etrafı aydınlık. Bu çok güzel bir işaret. İçini sıkan mesela henüz tamamen bitmemiş ama sonu hayırlı. Karanlığın etrafındaki beyazlıklar ferahlığın yaklaştığını gösteriyor. Bak burada şurada iki yol ayrılıyor. Görüyorsunuz şurada. Biri kısa, biri uzun. Kısa yol ani bir ziyaret. Uzun yol ise hayatın büyük değişiklik yapacak bir yolculuk. Bu şehir değişikliği de olabilir. Yeni bir iş de olabilir. Bir anahtar görüyorum. Anahtar yeni kapıdır. Ev değişikliği, iş değişikliği ya da hayatında yepyeni bir başlangıç. Senin için kapanan kapılardan çok açılacak kapılar var. Şimdi sana fincanın bana fısıldadığı cümleyi söyleyeyim. Geçmiş seni yordu ama geleceğin seni ödüllendirecek. Beklediğin kapı açılıyor. Sabrın karşılığını alacaksın. Bir de ilginç bir şey görüyorum. 3 vakit çıkmış. Bu 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay olabilir. Özellikle 3. vakitte seni çok sevindirecek bir haber var. O gün iyi ki sabretmişim diyeceksin. Ayrıca fincanda göz sembolü var. Bu da nazarı gösteriyor. Planlarını herkesle paylaşma, sessiz ilerlersen kısmetin daha hızlı açılacak. Son olarak büyük bir dilek yıldızı görüyorum. Dileğin gerçekleşmesi için önünde küçük bir sınav var. O sınavı geçtiğinde kaderin bambaşka bir yöne dönecek.
Sevgilim, fincanını elime aldığımda ilk düşündüğüm şey şu olmuştu. Kaderin değişiyor. Fincanımda gördüklerim bu kadar. Şimdi tabak yorumumuza geçiyoruz. Öncelikle tabağa baktığımda kahve telvesinin çoğu bir tarafa toplanmış. Bu bana uzun zamandır ağır bir yük taşıdığını gösteriyor. Bu yük sadece seni etkilemiyor, aileni veya sana çok yakın birini de ilgilendiriyor. Her zaman güçlü kalmaya çalıştın ama ben de yoruldum dediğin zamanlar oldu. Şu büyük kahve telvesi yığınının yükseldiğini görüyor musun? Bu bana uzun boylu, gururlu bir adamı gösteriyor. Bu kişi genellikle duygularını kolay kolay gösteremez. Sana anlatacak çok şeyi var ama ya cesaret edemedi ya da doğru zaman olduğunu inanamadı. İçimdeki bir his bu kişinin gece seni düşündüğünü ama gündüz sessiz kaldığını söylüyor. Şimdi o dairesel halka dikkatimi çekiyor. Kainatta halka kapalı bir döngünün yeniden açılmasını temsil eder. Yarım kalmış bir konuşma, yarım kalmış bir ilişki veya gerçekleşmemiş bir hayal yeniden ortaya çıkacak. Tabakın dibinde küçük damlalar var. Bunlar küçük ama neşeli ardı ardına gelen nimetleri gösteriyor. Büyük zenginlikten ziyade size rahatlık getirecek bir bolluk dönemi görüyorum. Bakın burada kuş görüyorum. Kuş kanadına benzeyen şekil oluşmuş. Bu haber uzaktan geliyor. Bir telefon görüşmesi, bir mesaj olabilir, beklenmedik bir davet olabilir ama sonunda yüzünüzde bir gülümseme yaratacak. Burada kalbe benzeyen bir işaret görüyorum. Kalbin etrafında karanlık var. Bu bana şunları anlatıyor. Derin bir sevgiyle sevindiniz. Belki hala seviniyorsunuz ama geçmişteki bazı acılar sizi geri tuttu. Ancak kader sizi kapıya tamamen kapatmadı. Hala söylenecek şeyler var. Şimdi dikkatimi çeken en önemli sembol. Bir yol ve ikiye ayrılan bir yol. Biri kısa, diğeri uzun. Kısa olan beklenmedik bir ziyaret. Uzun olan ise hayatınızı değiştirecek bir karar. İş değişikliği, taşınma ya da yeni bir başlangıç. Ayrıca bir anahtar sembolü de görüyorum. Anahtar kapalı bir kapının açılmasıdır. Uzun zamandır imkansız dediğiniz bir şey olacak. Adında A, M, S, E ve K harflerinden birini içeren biri bu olayı etkileyebilir. Şimdi size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Fincanın kenarındaki yalnız kahve telvesi bana nazarı anlatıyor. Son zamanlarda biri uzaktan seni takip ediyor ve başarılarını kıskanıyor. Tüm sırlarını herkese anlatmamaya çalış. Dikkatli davrandığında fırsatlar daha çabuk ortaya çıkar. Şimdi tabağının baktığımda koyu kısmı ama kenarları parlak. Bu çok iyi bir işaret. Çünkü en zor günlerini geride bırakmaya başladın. Önüne yeni bir sayfa açılıyor. Bir kadın figürü görüyorum. Bu kadın senden biraz daha yaşlı olabilir. Önemli bir konuda sana destek olacak. Duaları seninle devamlı. Şimdi tabağın bana tam olarak neyi gösterdiğini anlatacağım. Sabırla beklediğiniz kapı açılıyor. Kırık umutlarınız yeniden yeşerecek. Geçmiş sizi sınadı ama gelecek sizi ödüllendirecek. Kalbinizi kapatmayın. Çünkü kader sizin için yeni bir başlangıç hazırlıyor. Bu kehanetin genel enerjisi çok güçlü. Aşk, iyi haberler, seyahat, maddi rahatlama ve yeni başlangıçlar özellikle önemli görünüyor. En yoğun aktivitenin önümüzdeki 40 gün içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tabak
ve kahve yorumumuzun sonuna geldik. Umarım falların anlattıkları size umut, huzur ve güzel bir enerji verir. Unutmayın, fal sadece bir yorumdur. Hayatın gerçek yönünü her zaman kendi seçimlerimiz ve emeklerimiz belirler. Videomu beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve haber zilini açmayı unutmayın. Böylece onun yeni bir fal yorumunda ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yorumları bölümümüzde en çok hangi sembolü gördüğünüzü ya da bir sonraki videoda hangisini görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Sizlerin yorumlarını çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden seçilen kişi, kısmetinizin bol, yolunuz açık, kalbiniz huzur dolu olsun. Onlarına çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, umutla kalın ve fincanınızın zihrinin hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.